Demek bitti ha? Lala. Ben hünkârım. Ey maşallah, ey maşallah. Neydi o? Heyulayu kebir. Canavaru mücessem. Ben hünkârım. Ferman-ı şerifiniz mucibince gülleleri mermerden yaptık. Böylece ivme hızı ve tahrip gücü en az 2 misli artacak. Hamdolsun. Hala. Saruca. Hünkârım. Gülleler mermerden yapıldı değil mi? Doğrudur hünkârım. İnşallah. Hala. O vakit hep beraber namazımızı eda edip şafak sökümüyle umumi taarruza kalkacağız. İlk atışı yaparız hünkârım. İnşallah. İnşallah. İkinci atış için ne kadar beklemek gerekecek Saruca? Öğle namazına hazır olur. Ardından iç surları bileğimizin hakkıyla aşacağız. İnşallah, inşallah sultanım. Şahin'in görevi dış surları yıkmaktır. Sultanım, ilk atış nereye olacaktır? Tam aziz Romanos surlarına. Haydi Allah rast getire. Ey koca topçu, ey koca çeri, mesafe hak getire. Dur! Sultan Mehmet Han Hazretleri! Şahi mevziye salın. Hedef en zayıf nokta. Mention kapısını alacağız. O kapı düştüğünde bu şehir bizimdir. Haydi aslanlarım. Haydi yiğitlerim. Paşalarım. Haydi paşalar! Haydi! Bismillah deyin! Davranın. Haydi. Davranın. Allah bizimledir. Merhaba arkadaşlar, Mehmet Fetihler Sultanı'nın yeni tarihi videosuna hoş geldiniz. Mehmet Fetihler Sultanı şu anda yayınlanan diziler arasında en mükemmel tarihi dizidir. Bugünkü videomuzda İstanbul'un düşüşü ve kuşatması hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. 1403'teki Konstantinopolis kuşatması ve düşüşü dünya tarihinde belirleyici bir andı. Bizans İmparatorluğu'nun sonunu, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemen bir güç olarak yükselişini ve Orta Çağ döneminin sonunu işaret ederek erken modern dönemin başlangıcını getirdi. Bu anıtsal olay, o zamanlar sadece 21 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet olarak bilinen Sultan II. Mehmet tarafından düzenlendi. Vizyonu, yaratıcılığı ve kararlılığı onu tüm zamanların en büyük askeri liderlerinden biri olarak tarihteki yerini sağlamlaştırdı. Pınnaş, yüzyılın ortalarında Bizans İmparatorluğu eski halinin gölgesi haline gelmişti. Başkenti olan Konstantinopolis, Osmanlı topraklarıyla çevrili son büyük kaleydi. Şehir stratejik bir konumdaydı ve Avrupa ile Asya arasındaki erişimi ve boğazdan geçen ticaret yollarını kontrol ediyordu. İmparatorluğunu birleştirmeye ve bu önemli konumu güvence altına almaya kararlı olan Sultan II. Mehmet, Konstantinopolis'i fethetmeyi birincil hedefi haline getirdi. Kuşatma 6 Nisan 1453'te Mehmet'in elit Yeniçeriler ve yardımcılar da dahil olmak üzere yaklaşık 80 düzyen askerden oluşan bir orduyu güçlü bir filo ile desteklemesiyle başladı. Mehmet'in seferini farklı kılan şey, özellikle Macar mühendis Urban tarafından tasarlanan devasa toplar olmak üzere gelişmiş askeri teknolojiyi kullanmasıydı. 600 pound ağırlığında taş mermiler fırlatabilen bu toplar, 1000 yıldan fazla bir süredir sayısız kuşatmaya direnen şehrin efsanevi Teodosyan surlarını bombalamada etkili oldu. Acımasız bombardımana rağmen İmparator Ondozi, Konstantinos Paleologos liderliğindeki Bizanslılar kararlı bir savunma sergilediler. Karanlığın örtüsü altında surları onardılar. Osmanlı filosunun bazı kısımlarını yok etmek için ateş gemileri kullandılar ve Osmanlı gemilerini engellemek için Haliç'in girişine gerilmiş müthiş donanma zincirlerine güvendiler. Bu savunma zinciri Mehmet'in donanmasının şehre kuzeyden saldırmasını engellediği için önemli bir engel teşkil etti.
Buna karşılık Mehmet, zamanın en cüretkar askeri stratejilerinden birini tasarladı. Zinciri aşmak için donanmasının karadan taşınmasını emretti. Yağlanmış tahta kütükleri silindir olarak kullanan birlikleri, Galata semti yakınlarındaki karadan 70'ten fazla gemiyi çekti. Bu, dikkate değer bir hız ve verimlilikle elde edilen bir başarıydı. Bu cesur manevra, Mehmet'in gemilerinin zincirin diğer tarafından Haliç'e yeniden girmesini sağladı ve Bizans savunucularını tamamen şaşırttı ve moralini bozdu. Osmanlı gemilerinin korunan limanın içinde aniden belirmesi, kuşatmada bir dönüm noktasının sinyalini verdi ve Osmanlı'nın şehir üzerindeki baskısını sıkılaştırdı. Kuşatma uzadıkça savunucuların kaynakları ve morali azaldı. Sadece 7 düzün askerden oluşan Bizanslılar sayıca çok azdı ve giderek daha da kötü bir durumla karşı karşıya kaldılar. 29 Mayıs 1453'te haftalarca süren bombardıman ve çatışmaların ardından Mehmet son ve büyük bir saldırı başlattı. Kuvvetleri, savunucuları zayıflatmak için düzensiz birliklerle başlayarak ardından seçkin Yeniçerilerle şehre dalgalar halinde saldırdı. Saatler süren şiddetli çatışmaların ardından Osmanlı kuvvetleri surları aşarak şehre girdi. İmparator ordusu Konstantinos kahramanca savaştı, ancak son savaşta öldürüldü ve bu Bizans direnişinin sonunu işaret etti. Şehir fethedildikten sonra Mehmet, Konstantinopolis'e girdi ve onu Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti ilan etti. İlk icraatlarından biri, şehrin görkemli katedrali olan ikonik Ayasofya'yı, şehrin Osmanlı yönetimine geçişini simgeleyen bir camiye dönüştürmek oldu. Şehrin adını İstanbul olarak değiştirdi, ancak bu isim resmi olarak yüzyıllar sonra kabul edilecekti. Mehmet, Konstantinopolis'in gelişen ve çok kültürlü bir başkent olmasını sağladı. Çeşitli etnik kökenlerden ve dinlerden insanları şehre yerleşmeye davet ederek ekonomisini ve altyapısını canlandırdı. Osmanlı yönetimi altında İstanbul, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ve ticaret, kültür ve dinin merkezi olarak hizmet veren dünyanın en önemli şehirlerinden biri haline geldi. Konstantinopolis'in düşüşü sadece askeri bir zafer değildi. Derin küresel etkileri vardı. 1000 yıldan uzun süredir Hristiyanlığın ve klasik kültürün bir sembolü olan Bizans İmparatorluğu'nun kesin sonunu işaret ediyordu. Şehrin düşüşü ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya hakim olmasıyla birlikte gücün doğudan batıya kaymasını da simgeliyordu. Sonuç olarak 1453'teki Konstantinopolis kuşatması ve düşüşü tarihte önemli bir andı. Sultanlığı, Mehmet'in devasa topların kullanımı ve gemilerin benzeri görülmemiş karadan taşınması gibi yenilikçi stratejileri askeri bir lider olarak dehasını gösterdi. Şehrin düşüşü Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini işaret etti ve küresel ticareti, siyaseti ve kültürü yeniden şekillendirdi. Orta Çağ ile modern çağlar arasında köprü kuran Binnaş, yüzyılın en önemli olaylarından biri olmaya devam ediyor. Videomuzun sonuna geldik. Yakında görüşmek üzere, hoşça kalın.